2 hafta önce hazırlamış olduğum Issızada videoma 4000 beğeni gelmiş. Yeterli ilgiyi görürse devamını hazırlayacağımı söylemiştim. Öncelikle ilginize teşekkür ederim. Bu videoma da bir 5000 beğeni bekliyorum sizden. Şimdiden beğen butonuna tıklayan elleriniz dert görmesin. Hatırlarsanız o videomda hikayemizi en heyecanlı yerinde bırakmıştım ve kalanını daha sonra hazırlayacağımı söylemiştim. Ben sözümde durdum ve çok geçmeden gördüğünüz gibi ikinci bölümle karşınızdayım. Bu tip videolarımın hikayesi biraz da metni hazırlarken şekilleniyor. O yüzden başlarda ne kadar uzun olacağını pek tahmin edemiyorum. Aslında bölümlere ayırmaktan hoşlanmıyorum ama bazen zaman sıkışmasından dolayı mecbur kalabiliyorum. Hikayeyi yazmaya başladıkça bu hikayenin oldukça uzun ve ancak bölümler halinde anlatabileceğim bir hikaye olduğunu gördüm. O yüzden bunu bir video serisine dönüştürmemiz gerekebilir. Bu video ilk bölümün devamı olduğu için eğer henüz izlemediyseniz kartlarda çıkan bağlantıdan önce ilk bölümü izlemenizi öneririm. Şimdi eğer hazırsanız Issız Adadaki en önemli günümüze yani ilk günümüze başlayalım. Önceki videomda sizlere adanın yapısını ve koşullarını detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hayatta kalmak için belki de tek mantıklı seçim olan baltayı seçmiştik ve her ne kadar etik, ahlaki boyutlarını tartışsak da yanımıza bir de karşı cins çağırmıştık. Dolayısıyla bir kişiyi daha adaya mahkum etmiştik. Fakat biz bu kişinin kendi özgür iradesiyle orada bulunduğunu varsayacağız ve böylelikle ağır vicdani yük altından kalkmış olacağız. Adanın ilk günlerinin hayati önem taşıdığını daha önce belirtmiştim. Bunun nedeni hayatta kalma şansımızın ilk birkaç günde dramatik seviyede düşük olmasından kaynaklanıyordu. Baltaya bu noktada ihtiyacımız vardı ve birinci önceliğimiz insanın en temel ihtiyaçlarının başında gelen barınma ve yemek olacak. Adamız yarı tropik bir adaydı. Besin ve doğal su kaynakları mevcuttu fakat bizim bunlara ulaşmamız biraz zaman alacak. Ve nihayet geldik. Birinci gün. Bilinmezlik içinde uyanış. Okyanusun dalgaları kıyıları döverken sahilde uyanıyoruz. Bilincimiz yerine gelmeye başlarken ilk hissettiğimiz şey güneşin yakıcı sıcaklığı. Sabah saatlerindeyiz. Etrafı algılamaya çalışıyoruz. İlk refleksimiz etrafımızdaki küçük çevreyi analiz etmek. Bu adada hayatta kalabilmek için ilk yapmamız gereken şey kaynaklarımızı tespit etmek ve ilk günü en verimli şekilde geçirmek. Çünkü burada geçireceğimiz ilk 24 saat bizim hayatta kalma sürecimizi büyük ölçüde belirleyecek. Bizimle birlikte adada gözlerini açan diğer kişiye bir kişilik kazandıralım. Hepimizin hikayesinde bu kişi bir başkası olacağından bu hikayede onu kurgusal bir karakter olarak var edeceğim. İçerisinde bulunduğumuz durumu bir süre konuştuktan sonra bir an önce harekete geçmemiz gerektiği konusunda hemfikir oluyoruz. Geçen her dakikanın aleyhimize olduğunun farkındayız. Ben size ilk videomda yanınızda götürebileceğiniz 3 şey olduğunu söylemiştim ama kendim sadece 2 seçim yapmıştım. Şimdi 3. tercihimi de yapmak istiyorum. 3. tercihim benim için aslında opsiyonel olduğunu söylemiştim. Elbette işe yarar, binlerce şey arasından pek çok şey daha tercih edilebilir. Örneğin güneş enerjili bir su arıtma cihazı veya uzun bir halat gibi. Ama ben 3. bir tercih olarak bir kum saati seçiyorum. İlk bakışta hayatta kalma mücadelesi veren birinin yanına alacağı en mantıklı şey gibi görünmeyebilir. Açlık, barınma, güvenlik gibi temel meselelerin yanında bir kum saati ne işe yarayabilir ki? Ama tam da bu yüzden seçiyorum onu. Çünkü bu kum saati doğanın sonsuz döngüsünün, zamanın kaçınılmaz akışının ve insanın varoluş içindeki çaresizliğinin bir sembolü olacak. Burada ne takvim var, ne saatler, ne de sabah seni uyandıran bir alarm. Gün batımları ve doğan aylar artık sadece bir ritmin parçası. Ama yine de içimde bir parça zamanı ölçmek isteyecek. Oysa biliyorum ki bu adada zamanın hiçbir anlamı yok. Bir gün, bir hafta, bir yıl, hiçbiri fark etmeyecek. Yine de elimdeki kum saatini çevirdiğimde, o kum tanelerinin akışını izlediğimde bir zamanlar zamana bağlı yaşayan bir varlık olduğumu hatırlayacağım. Belki de bir noktada onu çevirmeyi bırakacağım çünkü doğanın kendi saatine uyum sağlamam gerekecek. Ama o zamana kadar bu kum saati sadece bir ölçü aracı değil, benimle birlikte bu adaya mahkum olmuş bir sembol olacak. Başlangıcı olan her şeyin bir de sonunun olduğunu bana sürekli hatırlatacak olan bir sembol. Değil mi yani? Ne güzel de dinliyorsunuz değil mi? Yok oğlum ne kum saati lan? Yemişim kum saatini. Adadayız oğlum. Goradayız oğlum. 3. tercihim bir ferroseryum çubuğu. Ferrorod diyorlar buna kısaca. Bu manyak bir şey arkadaşlar. Bu bilinen en iyi ateş başlatıcı.
Hayatta kalma senaryolarında ateş yakmak için en dayanıklı ve güvenilir yöntemlerden biri bu. Ferroseryum denilen bu maddenin alameti farikası kıvılcım çıkarabilen özel bir metal alaşımı olması ve sert bir yüzeye sürtüldüğünde 3000 dereceye varan kıvılcımlar üretiyor. Islansa bile işlevini kaybetmiyor. Binlerce defa kullanılabiliyor. Kurumuş otlar, ağaç çubukları, çıra gibi şeylerle anında etkileşime geçiyor. Yani çakmak, kibrit gibi şeyler bunun yanında aşırı ilkel kalır. Bu neredeyse ömürlük bir ateş başlatıcı. O yüzden ateş yakmayı garantilemek için en mantıklı tercihlerden biri. Evet, ilk videomda adada çakmak taşı kayalıkları, volkanik lava gibi ateş kaynaklarının bulunduğundan bahsetmiştim ama onlara zamanında ulaşabileceğimizin bir garantisi yok. Şimdi nerede kalmıştık? Öncelikle kıyıda elimizde ne var ona bakıyoruz. Dalgalarla gelen enkazlar, kıyıya vurmuş parçalar, belki kullanabileceğimiz iplikler, plastik atıklar, dal parçaları. İlk videomda seçimlerinizi yaparken belki bunları düşünmemiştiniz. Her ne kadar bizim sadece 3 seçim hakkımız olsa da doğa bize bir şekilde başka avantajlar da sunacak tabii. Eğer şanslıysak deniz bir yerlerden birkaç yararlı şey sürükleyip getirmiş olabilir. Tabii ben hikayemizde bu olasılıkları bir joker kartı gibi sürekli kullanıp suistimal etmeyeceğim. Ama hayatın doğal akışına uygun şekilde yararlanabileceğimiz her şeyden de yararlanmamız gerekiyor. Şimdi ben size daha önce ada hakkında detaylı bilgiler verirken biz dışarıdan bir göz olarak, bir çeşit tasarımcı olarak bu bilgilere sahiptik ama adadaki biz yani karakterlerimiz bu bilgilerin hiçbirini bilmiyor olacak. Yani adanın büyüklüğünü bilmiyorlar, içerisindeki canlı yaşamın çeşitliliğini bilmiyorlar, doğal kaynakların varlığını bilmiyorlar. O yüzden bu noktada önemli olan tek bir soru var. Güvende miyiz? Biz o esnada küçük çevremizi gözlemlerken ve bütün bunları düşünürken yarım saat geçti bile. Saat 8:30. Tıpkı bilgisayar oyunlarındaki gibi açlık seviyemiz, sağlığımız, psikolojik durumumuz gibi değişkenlerin full dolu olduğunu varsayacağız. Bu arada adaya öyle primatlar gibi çırılçıplak düşmüyoruz. Üzerimizde normal o mevsimin kıyafetleri var. Fakat çok da fazla avantajımız olmasın diye ceplerimizin tamamen boş olduğunu, üstümüzde herhangi bir alet veya aygıt olmadığını, sadece kumaştan ibaret elbiseler olduğunu düşünün. Takı, saat, cüzdan, telefon ve benzeri hiçbir şey yok. En fazla kullanabileceğimiz ne olabilir üstümüzde? Belki gerekli olduğunda kemerimiz. Fakat önemli bir mesele var. Ayakkabı meselesi. Eğer ayakkabıları eklemezsem çoğumuz bu testi kaybederiz. İlk etapta ayakkabılar olmadan hayatta kalmaya çalışmak düşündüğümüzden çok daha büyük bir sorun. Ayağımız doğrudan çevreyle temas ettiğinde fiziksel yaralanmalara açık hale geliriz. Sert taşlar, keskin dallar, sıcak kum, zehirli böcekler ve dikenler ayaklarımızı kısa sürede harap eder. Cilt tahriş olur, kesikler enfeksiyon kapar ve birkaç gün içinde yürümek bile imkansız hale gelir. Ayağımızdaki açık bir yara enfekte olursa hapı yuttuk zaten. Yüksek ateş, iltihap ve nihayetinde belki de ölüm. Sonra hareket kabiliyetimiz kısıtlanır. Adada kaynak bulmak, barınak inşa etmek, avlamak ya da suya ulaşmak için sürekli olarak yürümek, koşmak, tırmanmak zorunda olacağız. Ayakkabı olmadan her adımı dikkatli atmak zorunda kalırız. Bu da enerji kaybı demek, zaman kaybı demek. Yani normalde 15 dakikada ulaşabileceğimiz bir su kaynağına dikenlerden, taşlardan kaçınarak 1 saatte gideriz belki. Ve bu hayati derecede zaman kaybı demek. İnsan ayağı binlerce yıl boyunca sert yüzeylerden korunmak için evrimleşmedi. Modern dünyada ayakkabılarla büyüdüğümüz için de tabanlarımız yeterince dayanıklı değil. Yani anlayacağınız ayakkabı olmadan adada hayatta kalmak büyük bir dezavantaj olur. Birkaç gün içinde ayaklarımızın durumu kötüleşir, hareket kabiliyetimiz kısıtlanır ve her adım attığımızda acı çekerek daha fazla enerji tüketiriz. Bu yüzden çıplak ayakla başlayıp ölüm fermanımızı imzalamıyoruz. Ne demiş atalarımız? Ayağını sıcak tut, başını serin. O yüzden şöyle kalitelisinden bir çift ayakkabılarımız olsun ayağımızda. Şansa bak ki tam da doğa yürüyüşlerinde kullandığım ayakkabılarımı giymişim o gün. Hay Allah. Neyse, gevezelik yapmaya vakit yok. Bir an önce işe koyulma vakti. Ne lazım abi? Fırın nerede? Fırın yok. Nasıl yok? Ya abi fırın yapılsın hemen. Yok lan, fırına daha çok var. Barınak. Geceleri sıcaklık düşebilir. Yağmur başlayabilir ya da adada bilmediğimiz hayvanlar olabilir. İlk iş geceye geçirebileceğimiz güvenli bir yer bulmak. Kıyıdan çok uzaklaşmadan yüksek bir noktaya çıkıp çevreyi gözlemliyoruz. Gözlerimizin aradığı şey belki bir kaya sığınağı. Ağaçların altı yeterince korunaklı mı? Adada tehlikeli hayvanlar var mı? Kafada tabii deli sorular. Bir süre gözlem yaptıktan sonra içgüdüsel olarak bulunduğumuz yerden çok fazla uzaklaşmadan hemen sahilin birazcık iç kesimlerindeki ağaçlık bir bölgede barınak yapmaya karar veriyoruz. Henüz içeride neler olduğunu bilmeden ilk günden bodozlama ormanın içine dalmaya cesaret edemiyoruz.
Tabii sahilin güvenli olduğuna dair bir güvencemiz de yok ama yine de görmediğimiz tehlike gördüğümüz alandan daha riskli. Ağaç dallarını ve büyük yaprakları kullanarak en basit barınaklardan biri olan a frame shelter yapmamız yaklaşık 5 saatimizi alıyor. Bir insan açlığa haftalarca dayanabilir ama susuz sadece birkaç gün yaşayabilir. Yağmur suyu birikintileri ya da içilebilir bir akarsu ilk etapta bakacağımız şeyler. O yüzden barınağı iyi kötü tamamladıktan sonra bunu aramaya başlıyoruz. Bulduğumuz herhangi bir su kaynağına da doğrudan dalamayız. Çünkü eğer içinde parazit ya da zararlı organizmalar varsa içtikten sonra hayatta kalma şansımız daha da düşer. Yine de her durumda şimdilik şansımıza güvenmek zorundayız. İlk tehlikeyi atlattıktan sonra suyu filtrelemek veya kaynatarak arındırmak gibi çözümler üreteceğiz elbette. İlk günden şırıl şırıl akan bir su kaynağı bulmak gibi kolay bir yoldan gitmeyeceğim. Yapraklar üzerinde birikmiş yağmur sularını ve bitkilerdeki suları kıyıya vurmuş plastik pet şişe benzeri bir şeyin içerisine depolamak şimdilik yeterli olacaktır. Yiyecek meselesine gelince açıkçası bu noktada ilk günümüzde açlıkla mücadele etmek yerine hayatta kalmaya odaklanmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. İlk 24 saat içerisinde yiyecek bulamasak bile vücudumuz bunu tolere edebilir. Tersine yanlış bir şey yiyip zehirlenmek hayatta kalma şansımızı sıfıra indirir. O yüzden bilinçsizce yemeye çalışmak yerine öncelikle güvenliğe odaklanıyoruz. Ama her halükarda deniz kabukları, kıyıya vurmuş yosunlar veya Hindistan cevizi gibi tanıyabileceğimiz doğal besinler olacaktır. Başlangıç olarak onları değerlendirebiliriz. Avcılığa girişmek için henüz erken. Enerjimizi korumak için yiyecek arayışını fazla abartmıyoruz. Saatler tabii su gibi akmaya başladı ve ilk geceye doğru yaklaşıyoruz. İlk geceyi nasıl geçireceğimiz aslında zihinsel gücümüzü de test edecek. Çünkü karanlık ve bilinmezlik modern insanın en büyük korkularından biri. Barınağımızı oluşturduk. Belki az da olsa su bulduk ve şimdi dinlenmeye çekiliyoruz ama dinlenmek gerçekten mümkün olacak mı? Doğa geceleri bambaşka bir yüzünü gösterir. Rüzgarın sesi, ağaçların hışırtısı, uzaktan gelen bilinmeyen hayvan sesleri. Bu noktada ilk fark ettiğimiz şey şu oluyor. Günlük hayatın konforuna o kadar alışmışız ki basit bir gecede bile savunmasız hissetmek insana ağır geliyor. Ama o üçüncü bir tercihim vardı ya hani. İşte o tam burada devreye giriyor. Topladığımız çalı çırpıyı ve odunları yakma zamanı. Yani ateş. Yanan odunların çıtırtı sesleri kadar rahatlatan başka hangi ses olabilirdi ki bu durumda? Bir anlığına bile olsa etrafımızdaki bilinmezliğe karşı elimizde gerçek bir güç olduğunu hissediyoruz. Soğuk ve karanlık geri çekiliyor. Alevlerin sıcaklığı tenimize ulaştıkça içimizi saran o ilkel korku yerini bir miktar huzura bırakıyor. Çünkü biliyorsunuz bu sadece bir ateş değil, bu insanlık tarihinin en eski dostu. Avcı toplayıcı atalarımızın mağaralarda titreyerek hayatta kalmaya çalıştığı günlerden beri içgüdülerimize kazınmış bir güven kaynağı. Yırtıcıları uzak tutuyor, geceyi aydınlatıyor ve en önemlisi bize aidiyet hissi veriyor. Çünkü insan ateşin başında oturduğunda kendini evinde hisseder. Ormanda duyduğumuz sesler hala orada, rüzgar hala dalları titretiyor ama artık savunmasız hissetmiyoruz. Çünkü ateşin çevresinde oturduğumuzda içimizde atalarımızdan miras kalan bir şey bize şöyle diyor. Burası güvenli. Sen yalnız değilsin. Üstelik gerçek anlamda da yalnız değiliz. Yanımızda bir yoldaşımız var. Eğer yanımızda biri olmasaydı, onun verdiği psikolojik güvence olmasaydı, bu ilk gece muhtemelen çok daha korkunç olacaktı. Ama yine de ilk gece belki de en zorlu gece olacak. Çünkü henüz neyle karşı karşıya olduğumuzu tam anlamış değiliz. Kendi içimizde bir mücadele vererek bilinmezliğin ortasında uyumaya çalışıyoruz. Ama aklımızda tek bir soru var. Yarın ne olacak? Evet sevgili dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Hikayenin devamıyla ilgili nasıl bir yol izleyeceğimi sizlere danışmaya karar verdim. Eğer hikayenin devamını bölümler halinde isterseniz bu video serisi daha pek çok bölüme ihtiyaç duyacaktır. Ama eğer derseniz ki hikayenin geri kalanının tamamını tek seferde izlemek istiyoruz, o zaman da bana bunun için biraz zaman tanımalısınız. Hatta hazırladığım bu 2 bölümü de o videoya ekler ve tek bir belgesel uzunluğunda videoya dönüştürebilirim. Böylece hikayeden de sürekli kopmamış olursunuz. Araya başka videolar girdikçe hikaye sekteye uğrayacak malum. Benim tavsiyem tek bir uzun videoyla işi bitirmektir ama karar yine sizin. Bu videoyla eş zamanlı olarak topluluk bölümünde bir anket başlattım. Oraya oylama yapıp kararınızı bana bildirin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.